Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda fiyat performans aralığın son noktası yani 50.000 TL altı en iyi laptopları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin 40.000 TL altı ve 30.000 TL altı için olan versiyonu da yapmıştım. Fakat orada çok önerdiğim bazı laptopların stokları maalesef bitti. O yüzden 40.000 TL altı için önerdiğim laptoplar için de ayrı bir liste oluşturdum. Onun linki de açıklama ve yorumlarda var. Ayrıca WhatsApp kanalımızda da bu ay sağlam indirime giren cihazları da paylaşacağım. Katılmak istersen onu da aşağıya koyacağım. Laptop incelemelerinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan listenin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada benim de favorilerimden Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatını oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. İkinci sırada kanalda i5 işlemcili modelinin incelemesi olan yani Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Fakat burada çok daha iyi bir işlemci 32 GB RAM 1 TB depolama ile gelen Ryzen 7 7. nesil 8 çekirdek ve 16 threadlik bir işlemciyi burada görüyoruz. 32 GB 16x2 4800 MHz RAM'lerle gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor. Burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede ve normalde bu laptopun 32 GB RAM'li versiyonu yok. Bu config yani garanti kapsamında yükseltme yapılmış versiyonu. 3. sırada laptopta özellikle işlemci performansı benim için birinci öncelik diyorsanız render mühendislik tarafında kullanılabilecek 50.000'e de çok yaklaşmadan en mantıklı laptop kesinlikle HP Victus 16. Victus 16'nın 2024 versiyonunu görüyoruz. i5 14. nesil 2024 versiyon HX serisi yani en güçlü işlemcilerden biriyle beraberiz ve bu işlemci i7 13. nesilden de yaklaşık %10 daha iyi. Yine 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken Victus 16'nın 2024 kasasıyla karşılaşıyoruz ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu laptopa 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabileceğiz. İşlemci, ekran kartı ve soğutma yönünde düşündüğümde en sağlam laptop. Fakat bu fiyatlarda hem i5 14500 HX gibi çok güçlü bir işlemci hem de 4060'ın 120 Watt'lık versiyonuyla beraber çok kalacak bir laptop değil. O yüzden alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Ve buradaki işlemci HX serisi yani çekirdek sayısı artırılmış yüksek performanslı bir işlemci olduğundan hem Ryzen 5 8. nesil hem de Ryzen 7 8. nesilden çok daha önde. Yani burada i5 işlemci almamıza rağmen aslında i7'nin rakibi olan Ryzen 7'den daha iyi bir performans alıyoruz. 4. sırada laptop aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorum diyorsanız HP Victus 16'nın Ryzen 7 8.
nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 16x2 5600 MHz olarak gelirken RTX 4060'ın da 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 1 TB SSD'yi de burada görüyoruz. Ve bu laptopu bu fiyat bandındaki diğer Victus'lardan ayıran en önemli detay ekran kısmı. Bu donanıma çok yakın Victus'larda daha alt seviye panelleri görebiliyoruz. O yüzden bu laptop çok mantıklı diyebilirim. 6. sırada benim 50.000 TL altı favori laptoplarımdan MSI Katana 15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Hem oyun hem video render edit için rahat yetecek bir işlemci. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4070'in 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var ve malzeme kalitesi soğutma anlamında da bu fiyat bandındaki en güçlü cihazlardan biri. 15.6 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Açıkçası fiyatını oranla düşündüğümde gerçekten alınabilecek en mantıklı laptoplardan biri. Ama bu laptopun bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Alacaksanız bence ertelemeyin derim. Şu an zaten indirimde. 6. sırada büyük ekran, sağlam bir soğutma ve bu fiyat bandında 32 GB RAM istiyorsam Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 8840H burada kullanılmış. 32 GB 16x2 5600 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD ve RTX 4070'in 120 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB ekran burada kullanılmış. Açıkçası fiyat performans olarak 50.000 bandında en sağlam laptoplardan biri. Laptopu ne kadar zorlarsak zorlayalım maksimum 85 dereceleri görüyoruz. Şu anki fiyatıyla özellikle 32 GB RAM'le geldiğini düşündüğümde açıkçası fiyat performans olarak 50.000 bandında en sağlam laptoplardan biri ve bunların dışında benim bütçem 50.000 bandında ama biraz daha zorlayabilirim diyorsanız burada hem oyun hem yazılım hem de video edit render için kullanılabilecek benim de favorim Asus TUF F15 i7 13. nesil H serisi işlemciyi burada görüyoruz. RTX 4070'in 140 Watt'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da i7 13. nesil ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. İlk incelediğimiz Asus TUF A15'ten ne kasa kalitesi ne de soğutma sistemi anlamında herhangi bir farkı yok. Benim için birinci öncelik oyun veya ekran kartı değil, işlemci, ekran kalitesi, taşınabilirlik, kompaktlık benim için birinci öncelik. Tasarım olarak da oyuncu laptopu gibi abartılı değil de ben sade bir laptop istiyorum diyorsan Asus'un VivoBook 16X modeli çok mantıklı. i9 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci en tepe i9 değil. Çünkü burada HX serisi en üst seviye bir işlemci kullanılmamış. Fakat H serisi olan bütün i7 işlemcilerden başarılı. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus 120 Hz bir ekran burada kullanılmış ve Windows 11'in de lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. 1.8 kilogram ağırlık ve 18 mm kalınlığıyla donanımına oranla gerçekten hafif bir laptop ve son olarak bu videoda normalde anlatmayacak olduğum bir laptoptan bahsedeceğim. Çünkü 50.000 bütçeyi 7.000 lira aşıyor. Özellikle soğutması ve ekran kalitesiyle benim favorilerimden ama piyasada 2-3 aydır hiç stoğu kalmayan Nitro 16'nın 4070'li versiyonunu görüyoruz. Bu laptop ayrı bir videonun konusu ama yine de bahsetmeden geçemedim. Bu laptopa büyük ihtimalle en iyi 5 4070 laptop videomda yer vereceğim. Dostlar şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 40.000'e daha yakınsa bu noktada hem ekran kalitesi hem performans hem de kompakt yapısıyla benim favorim kesinlikle Asus TUF A15 ve bu fiyatlarda Lenovo
blokta 32 GB RAM ile öne çıkıyor. Fakat batarya tarafında Asus TUF A15'ten biraz daha zayıf bir laptop. Ama ben kompakt tasarım, daha kaliteli kasasıyla Asus TUF A15'i seçerdim. Render, 3D modelleme veya mühendislik için bir laptop alacaksan Victus 16'nın i5 14. nesil HX işlemcili versiyonu çok mantıklı. Ama senin için ekran kalitesi ve oyun performansı birinci öncelikse Victus 16'nın Ryzen 7 işlemcili 32 GB RAM'li modeli 44.000 bandında kaçırılmayacak bir laptop. 45-50.000 bandında da kasa kalitesi, soğutması ve genel deneyimiyle MSI Katana 15 benim kesinlikle favorim. 50.000 civarı bir bütçeyle de her yönüyle dengeli ve performans olarak en üst seviye cihazı istiyorsan Asus TUF F15. Fakat tasarımcıysan, video edit, grafik tasarım, Photoshop işleriyle uğraşıyorsan, kaliteli kasası, ince hafif yapısıyla boyutuna oranla en iyi performansı istiyorsan Asus VivoBook 16X en mantıklı tercih. Ve açıkçası listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem hem fiyat performans hem de deneyim tarafında 40.000'den 50.000'e kadar en iyi laptoplar bunlardı. Bu cihazlar dışında başka bir laptopa da bakmanıza gerek yok. Ve bu laptopların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu laptoplar dışında 40.000 TL altı için önerdiğim cihazların linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Ve aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.